Yunanistan'ın Samos adasından, bizim bildiğimiz ismiyle Sisam adasından hepinize merhabalar dostlar. 2-3 gün boyunca sizlerle Samos adasını gezeceğiz. Pisagor'un doğduğu, Zeus'un eşi Hera, antik Yunan mitolojisindeki tanrıların kraliçesi, onun da doğduğuna inanılan ada burası dostlar. Türkiye'ye çok yakın. Dilek Yarımadası'ndan en yakın mesafesi 1,5 kilometre. Yürüseniz 10 dakika sürüyor. Biz de sizlerle bu bölümde Samos'u gezeceğiz. Köylerine gideceğiz, plajlarına bakacağız. İsteyene izlemelik, isteyene rehber tadında bir video olacağını düşünüyorum. Çok keyifli bir 2-3 gün bizleri bekliyor. Sinek geldi pardon. Hazırsanız gezimiz başlıyor efendim. Çaylar, kahveler tazelensin. Evet dostlar, Samos gezimize Pitagorion Köyü ile başlıyoruz. Antik dönemdeki Samos kentinin olduğu yere kurulmuş bir liman kasabası dostlar burası. İsmini de Pisagor'dan alıyor. Neden? Çünkü Pisagor gibi önemli birisi bu adada doğmuş. Onun ismini vermişler. Hatta limanda da heykeli var. Çok güzel dar sokakları var. Fotoğraflıktan böyle mavi sokak var. O Yunan gemisi. Gemiyle Yunan videomu izlediyseniz orada gördüğünüz orayı gezeceğiz. Çok güzel limanda kafeleri var, tatlıcıları var, börekçileri var. Güzel bir yer. Buraya da feribot geliyor bu arada. İsterseniz buraya da gelebilirsiniz. Buradan da araç kiralayabilirsiniz. Keyifli bir Pitagorion gezisi. Yemeli, içmeli, denize girmeli bizi bekliyor. Ufak bir not daha söyleyeyim. Burada kalacaksanız hemen limanın yanında dün Buketlerin denize girdiği yer var. Tarsanas Beach var. Burada da denize girecek yerler var. Şimdi videoya başlamadan önce Aras Beyciğim gelir misiniz lütfen? Aras, öncelikle keyifler nasıl yavrum? İyi. Gezmeye hazır mıyız? Evet. Peki bu... Kavga. Tamam, o zaman öpüyorum seni. Tamam. Varınca haber ver. Tamam. İyi yolculuklar. Görüşürüz. Hadi gel. Dostlar şimdi arabaya doğru gidiyoruz ama Pisagor'u konuşmazsak gerçekten olmaz. Esas adı Pitagoras. Biz Türkiye'de ona Pisagor diyoruz Türkçe. Çok farklı bir kafa. Milattan önce 560'larda Samos'ta doğmuş bu abi. Evrenin maddeyle değil, matematik ve orantıyla ilgili olduğunu öne sürüyor. Biz aslında ona ait bir yazı ya da kitap bulmuyoruz. Ona atfedilen, okulundan kalan ya da diğer felsefecilerin, tarihçilerin anlattıklarıyla fragman deniyor onlara. Abim diyor ki evren diyor zıtlıkların savaşıyla değil uyumuyla dengededir diyor. Mesela tek çift, varlık yokluk, siyah beyaz. Bunlar diyor aslında zıtlıkların savaşı değil dengesidir diyor. Bak altında çok cidden kafa patlatabileceğiniz bir felsefe var. Merak ediyorsanız lütfen Pitagoras'ın düşüncelerini, fragmanlarını okuyun. Bir yerden sonra nasıl yani diyorsun. Keyifli. Ayrıca şimdi adada bütün kasabalarda, kent yani yerleşim yerlerinde ücretsiz otoparklar var dostlar. Bakın şimdi biz arabamızı park ettiğimiz ücretsiz otoparka yürüyoruz. Hani merkeze 2 dakika yürüme mesafesinde ama herhangi bir ücreti yok. Otopark mafyası yok. Abi saat 300 TL diyeni yok. Böyle de rahat. Yol üzerine park etmeyin. Polisler çünkü çok fena ceza kesiyor, onu da söyleyeyim sizlere. O yüzden nereye gidiyorsanız gidin, arabanızı ücretsiz otoparka bırakın. Bak mesela öyle bir antik kent ki burası. Bak şurada eski zamanlardan kalma bir tapınağın ya da bir yapının izleri duruyor. İçeride Afrodit tapınağının yeri vardı. Gelin, gezmeye devam ediyoruz. Buyurun. Buyurun. Siz devam edin lütfen. Buyurun.
Evet, Samos'ta manavdayız şu an. Yani biz manavda değiliz. Geçerken manava denk geldik ve çileğin kokusuna bakmak istedim. Evet, çok güzel kokuyor. Akşam otel dönerken alalım mı? Alalım, nektarlı da var. Tarihi nektar. Kilosu 5.40. Samos gezimizin ulaşım sponsoru Ferryscanner. Biz Kuşadası Samos, Samos Kuşadası feribot biletlerini Ferryscanner üzerinden Makri Travel firmasından satın aldık. Ferryscanner sayesinde dünyanın dört bir yanında feribot firmalarını, feribot saatlerini ve fiyatlarını karşılaştırabilip anında kolayca satın alabiliyorsunuz. Mobil uygulaması veya web sitesi üzerinden kalkış ve varış noktanızı, tarihleri ve yolcu sayısını seçiyorsunuz. Sonra size uygun saatleri, seferleri ve fiyatları tek ekranda görüyorsunuz ve hızlıca rezervasyon yapabiliyorsunuz. Unutmadan Ferryscanner sizler için de ufak bir indirim tanımladı. Aşağıya linkini ve indirim kodunu bırakıyorum. Ağustos 2026 sonuna kadar aşağıdaki linkten bu indirim koduyla indirimli feribot biletlerinizi alabilirsiniz. Ve sadece Yunan adaları için değil, bütün seferler için geçerli. Bu da Ferryscanner'ın bize kıyağı olsun. Biz şimdi Ferryscanner'a teşekkür edelim ve Samos videomuza devam edelim. Bu akşam durağımız Paleokastro köyü. Burada güzel bir balık restoranı varmış. Kaldığımız oteli işleten aile dedi ki gidin orada güzel bir kalamar yiyin, balık yiyin. Biz de geldik köye, Paleokastro köyüne. Efendim burası Vati'ye 5 dakika mesafede. Pitagorion'dan da yaklaşık 10 dakika mesafede. Pisiliamos'a inen yol üzerinde bir yer. Bir dağ köyü. Araçla gelecekseniz biraz yolları dar, biliyorsunuz Yunan adalarının böyle tepelik yerlerinin yolları çok dar oluyor. Bakalım yer var mı? Yer varsa bakalım yemekleri nasıl? Hazır mıyız Aras Bey? Evet. İşte bu. Hadi gelin. Evet, şimdi sıra geldi Pisiliamos'a. Dostlar, Pitagorion'dan çıktık. Yaklaşık 15 dakikalık bir araba yolculuğuyla adanın ender kumsal sahillerinden bir tanesine geldik. Eğer siz de kumdan denize gireyim, taşla çakılla işim olmaz diyorsanız, git derinleşmesin, çocuğum rahat oynasın diyorsanız Pisiliamos'u değerlendirebilirsiniz. Adanın güneyinde kalıyor. Hatta öyle ki 1,5 kilometre ötesi Türkiye. Yani buradan Türkiye'yi seyrediyorsunuz. O kadar yakın bir yer. Çok sığ, git derinleşmiyor. Ve tavernaları var. Hem içeride yani plaj boyunca tavernalar var. Hem de tam plajın başlangıcında biz öyle bir yere geldik, oturduk. Çok keyifli bir yer var. Aras denize giriyor. Biz burada bir şeyler yiyip içiyoruz. Keyifli gün geçiriyoruz. Aras arkada, deniz bitti. Ha, şurada Uydurma. gözüküyor mu? Pardon. Deniz bitmiş, yemek yiyor. Acıktı. Eğer dediğim gibi siz de böyle bir yer arıyorsanız adanın Pisiliamos koyunu değerlendirin diyorum. Ayrıca pisili de çok, pisi de çok. Ya dostlar burada kedi çok. Bak buradan Pisili. önce Stockholm'daydık, bir tane kedi göremedik kardeşim. Kedi olmayan memleket mi olur ya? Cık, ya gerçekten bu konuda hassasız diyoruz. Videoya devam ediyoruz. Şimdi sıra geldi Kokari'yi gezmeye dostlar. Çıktık Pisiliamos'tan yaklaşık 16-17 dakikalık bir yolculukla. Çok güzeldi bu arada. Yeşilliklerin içinden geldik. Geldik Kokari'ye. Kuzeyde merkezi bir yerleşim yeri. Çok güzel kafeleri var.
fotoğraf çekmeyi sevenler için çok güzel fotoğraf noktaları var. Bir tarafı çok rüzgarlı oluyor genelde. Biz geçen sene geldiğimizde de bayağı bir rüzgar ve dalga vardı. Yine dalga var, yine rüzgarlı ama burnun bu tarafı daha sakin. O yüzden denize girecekseniz biraz daha bu tarafı değerlendirebilirsiniz. Plajları güzel, sokakları güzel. Ben fazla konuşmuyorum. Kameraman yoruldu. Orada asistan da çalışıyor. Video izlemeye devam ediyoruz. Buket, çılgınlar gibi yanmışsın. Gerçekten. Gerçekten. Denize girmedim ki. Buraları... Denize girmeye çalışırken yanmışsın. Ben çalışamadım. O girdi direkt. Ben böyle yarısına attım kadar. kendime. Ben dün daha soğuktu, dün girdim. Dedim hasta olmak için. Ben dün de girdim, bugün de girdim. Evet dostlar, şimdi dondurma zamanı. Burada da Luigi diye bir dondurmacı var. Bundan Pythagorean'da da var. İkisinde de yiyebilirsiniz. Çok güzel dondurmaları var. Yani 2 top devasa kalıyor ama dayanamadım yine. Duygularımın esiri oldum. Hepimiz, Aras Beyciğim burada, Buket Hanımcığım burada dondurmamızı yiyoruz. Siz de buralara gelince değerlendirebilirsiniz. Afiyet olsun. Yani bana, size iyi seyirler. Kokari'den çıktık. Tam sahilde gidiyorken Manolates diye bir köy tabelası gördük. Dağ köyü. Buket dedi ki gidelim bakalım ne var ne yok diye. Biz de girdik, yaklaşık 10 dakika boyunca dağları tırmana Buket'in dediği köye geldik efendim. Ya görmüştüm bu dağ köyünü de. Evet. Öyle küçük bir tane tavernası varmış. Bir- İşte kafe varmış. bir Google'da kilise. diyor ki bir çay içebileceğiniz yer var diyor. Evet, seramikleri falan varmış. Gel bir bakalım. Bir dolaşalım. Dağ köyü nasıl Aniden oluyor? girdik ama. Tam Gir olsa. gir dedim. Ama bir şey söyleyeceğim. Bazen en güzel keşifler böyle tamamen içgüdülerinle ortaya çıkmıyor mu? Öyle oluyor. Yol nasıldı geldiğimiz yol? Yol harikaydı. Bolu Yani gibiydi, Bolu Bir dağları anda gibiydi. Bolu, Sakarya, Düzce. Yemyeşildi ama çok soğuk şu an mevsim. Sıkı giyinin gelin. Akşamları serin oluyor. Özellikle tepeler. Hadi gelin dolaşalım. Köyün yukarısına doğru yürüyorsunuz. Mükemmel bir manzarada bir taverna. Lucas'ın tavernası sizi karşılıyor. Gelin size o manzarayı göstereyim. Biz bayağı yürüdük ama değdi. Bak, manzarayı gösteriyorum. Dağdan indik sahil kesimine. Geldik Agios Konstantinos diye bir küçük kasabaya. Bu da sahil kesiminde. Kokari ile Karlovasi arasında kalıyor. Aiolos diye bir restoran bize tavsiye edildi. Dedi ki gidin bir akşam yemek yiyin. Denizin önünde, kumsalın içinde güzel bir masa kurduk. Siz de akşam saatinde buralarda olursanız değerlendirebilirsiniz. Bugün yavaş yavaş bitireceğiz. Yarın gezecek çok plaj, restoran ve Karlovasi var. Vati'yi de gezeceğiz. Videonun ilerleyen kısmında onlar da olacak. Bugünü bitirelim. Yarın tekrar görüşeceğiz zaten. Hadi bakalım. Kokari'ye Karlovasi yazıp post attığını da kimse görmedi. Ya bugün yorgunluktan artık hem video çekip gezeceğiz diye
Kokare'de çektiğim fotoğrafı Instagram'da Karlovası diye paylaşmışım. Ama kocaman. Devasa da yazdım böyle. Tam yemek yerken birisi mesaj yazmış takip eden. Abi bir şey söyleyeceğim. Yalnız orası Karlovası değil, Kokari diye. Ya dedim yorgunluktan teşekkür ederim. Komik tarafı şu. Onlar da Kokari'deymiş. Abi seni orada gördük, orası Kokari'ydi. Buradan da kendisine selamlarımı ileteyim eğer izliyorsa. Mükemmel bir anekdot. Gece gece story sildim. Öyle de bir şey yaşadım. Samos'ta yeni bir gün. Efendim bugüne Yunan adalarının alameti farikası kremalı börekle başlıyoruz. Geldik Grigoris'e. Bati'de feribottan indiğinizde 200-300 metre yürüyorsunuz. Tak diye Grigoris'e geliyorsunuz. Çok güzel börekleri var, sandviçleri var ve uygun fiyatlı. Buraya gelip afiyetle bir şeyler yiyebilirsiniz. İleride bir tane küçük bir unlu mamulcü, bakery. Varmış. O varmış. Oraya da gideceğiz. Şimdi burada biraz yiyoruz, orada da yiyeceğiz. Ama adaya iniyorsanız Bati'ye değerlendirin derim. Bana afiyet olsun. Size yeni günde iyi seyirler. Evet Buketçim, yine bir eczanede ne buldun? Anlat bakalım. Şimdi ben bu güneş kremini kullanıyorum. Bunu stok yapmak için aldım. Şöyle bakalım. Yani alıyorum. Evet. Bunda indirim varmış. Midilli'de de bundan almamış mıydın? Evet, nasıl? Molivos'taki eczaneden yine Evet. indirim varmış, discount varmış. Bunu alacağım. 18 liraya falan geliyor. Bayağı memnunum. Hem anti-aging özelliği var, işte güneş kremi. Bir de bu markayı çok öneriyorlar. Yani siz de bakın, öyle araya Mert'in video gibi. O fırını bulduk dostlar. Bakın sahilden biraz daha yürüyorsunuz. Hop. Şöyle bir fırın o. Bildiğiniz düz fırın yani. İçeride çok güzel börekler gözüküyor. Eğer siz de bir evde kalıyorsanız buraya gelip böreğinizi alıp evinize gidebilir, güzel bir kahvaltı edebilirsiniz. Evet Buket, neler kaptın içeriden? Ama kahvaltıyı orada yaptık ya biraz sonuçta. Aras bunlar neyse de içi çikolata dolgulu şeyler. Bir de orada vanilyalılar varmış. Onu almadık, size alın. Yalnız çok iyi ha. Alın bunlardan. 70 cent falan. Evet, şimdi Kokari'nin biraz ilerisindeki Navagos plajına geldik. Yanda Samadu Beach var, Limonaki Beach var. Bir sürü plaj var burada. Biz geçen sene geldiğimizde de Navagos'ta girmiştik değil mi denize Buket? Evet, buraya gelmiş motorla. Buranın bir avantajı var. Plajın hemen ucu bir tık çıkıntı, o yüzden rüzgarı kesebiliyor. Şimdi aşağı ineceğiz. Denize girersiniz belki siz. Aynen. Buket Hanım, Aras Beyciğim. Samos genellikle rüzgar alan bir ada. Haberiniz olsun. Adanın kuzeyi rüzgarlı, Yani güneyi Sakız da böyleydi. Pisiliamos biraz daha iyiydi Ama güneyi. yani rüzgar karakteri gibi bu adanın. Bana Ege öyle Denizi. geldi. Olabilir, doğrudur. Bana öyle geldiyse öyledir o. Sakız'da da 4 gün rüzgar vardı. Şimdi geldik adanın kuzeybatı ucundaki merkezine, Karlovası'ya. Bir Pitagorion kadar, Vati kadar çok turistik bir bölge olmasa da 19. ve 20. yüzyılda adanın ticaret merkezi diyebiliriz Karlovası'ya. Özellikle sahil tarafı değil, biraz daha üstündeki bu üst Karlovası'da daracık sokaklar, eski taş binalar, işte tütünhane, tabakhane, birçok yer var. Şimdi biraz Karlovası'nın üst tarafını gezeceğiz. Güzel bir şeyler yiyeceğimizi ümit ediyoruz. Burada güzel birkaç restoran işaretledik açıksa. Hem sokaklarını gezelim, sonra Karlovası'nın sahiline ineriz. Biraz oraları da görürüz. Samos gezimize devam ederiz dostlar. Hadi bakalım. Şimdiki durak Karlovası.
Yunanistan söz konusuysa tabii ki siesta olduğunu Bilmeniz lazımdır. biz de şimdi hatırladık. Hemen hızlıca bir alışveriş yaptık. Saat 3'e doğru her yer kapanıyor. 6'da açılıyormuş Karlovasi'de. Bilginiz olsun. Gelecekseniz ona göre saati ayarlayın. Hediyelik eşyacıdan eczaneye hepsi kapanıyor. Evet. Dipnot. Buyurun. Sadece Karlovasi değil ki. Karlovasi'de değil mi ya? Hayır Kokoreç değil mi? sadece Karlovasi. Ah be. Ben bunu nasıl Her yer düşünemedim? kapanıyor. Şaşırtmaz. Sokakların arasında biraz yürüdük ve çok güzel bir esnaf lokantası bulduk dostlar. İçeri girdim, yemeklere baktım. Köftesi var, makarnası var, lazanyası var. Tam bir esnaf işi. Günün menüsünü yazmış. Çok fazla çeşit yok. Ne beğeniyorsanız. Ayrıca domuz eti, normal dana eti ayrımını da belirtmişler. Yani o konuda da hassas olanlar sıkıntı yaşamazlar. Burada gelip manzaraya karşı güzel bir öğlen yemeği de yiyebilirsiniz. Buyurun. Karlovasi'deyiz. Geldik, güzel bir yemek yedik. Mükemmel de esnaf lokantası. 10 üzerinden 10. Güzel. Ne diyorsun Buket? Güzel güzel süperdi. Esnaf abi. Esnaf abi. Karnınız doyar. Sonra dedik ki Potami Beach'e gidelim. Karlovasi'nin plajı orası. Çünkü buradan denize giremiyorsunuz. Ben beğenmedim arkadaş. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Neden beğenmedin diye sorabilirsiniz. Tesisler yolun arka tarafında, yolu geçmeniz lazım. Tesise oturduk bir şey içelim diye ilgilenen yok. Yani insan biraz hizmet bekliyor. Navagos muydu Buket bizim ilk gittiğimiz? Yani mükemmel. Koper'in orada. Garson geliyor hemen tık tık alıyor. Denize girip geliyorsun, masana oturuyorsun. Aa. Orası iyi. 10 numara. Bilgi de verelim. Şezlonglar 2 şezlong bir şemsiye 10 euroydu orada. En ön 20 euro. En önün bir arkasına oturun yani 10 euro kahve verirsiniz. Fiyatlar da normalde. Karlovasi'ye dönüyoruz. Hatta daha da adaya dönüyoruz. Bu ada dostlar Yunanistan'ın Türkiye'den aldığı en son ada. 1913'te, 1912'de Balkan Savaşları sırasında Yunanistan adaya el koyuyor. 1913'te de adayı ele geçiriyor. Daha önce 1479'da Fatih Sultan Mehmet'in aldığı bir ada burası. Hani Pisilamos'ta gördüğünüz, karşıda gördüğünüz bütün yerler Türkiye'ydi. 1,5 kilometre ya, yürüseniz geçiyorsunuz. Bu da ne oluyor? Antik çağlarda çok büyük deniz ticaretinde önem. Milattan önce 5. yüzyılda burada bir tane tiran var. Polikrates, tiran. Hatta Pisagor da onu görüp kaçıyor adadan. O, bu arada tiran ne demek? Eski Yunanca siyasi gücü zorla ele geçirip hak, hukuk dinlemeden zorbalıkla yöneten kişi demek. Bu tiran burada büyük bir ordu kuruyor, o geçişi tutuyor ve paraya para demiyor. Öyle de bir tarihi var. Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı, Yunan işgali, adanın tarihi. Hızlıca geçtik. Şimdi Karlovasi'de biz Mastika mastikalı su. Sakız Adası'nda bol bol içmiştik. Bunu içeceğiz. Sonra yavaş yavaş akşam yemeği için oteldi, vatiydi gezeceğiz efendim. Hadi bakalım. Devam. Samos'ta yeni bir gün. Günaydınlar efendim. Bugün son günümüz. Ama akşama kadar vaktimiz var. Bugünün de ilk durağını Vati'de şarap müzesinde yapalım istiyorum. Şarap burası için çok önemli. Aslında şarap değil, buranın bir üzümü var dostlar. Muskat üzümü. Muskat üzümüyle yapılan şarap da yüzlerce yıldır adanın en büyük geçim kaynağı. Çünkü gerçekten dünya çapında bir üzüm bu muskat üzümü. Fransa, Almanya birçok ülke bu üzüm için sıraya giriyor. Yunanlıların milli içkisi metaksa. O metaksa'nın zengin, aromatik, parfümlü tadını da zaten Samos'un muskat üzümlerinden elde ediyorlar metaksa'da. Gelirseniz, merak ederseniz Vati'nin girişinde şarap müzesi. Gelin içeriye hızlıca bakalım. Sonra plajlara gideceğiz. Buyurun. Bir plaj. Buket'cim utanmıyor musun SGK'sız işçi çalıştırmaya?
Çocuk işçi çalıştırıyorsun. Her şeyini veriyorum ya. Oyuncağını alıyorum. Samos Adası'nın merkezi Vati'deyiz. Aslında biz akşamları bir şeyler yemeye gelip gidiyoruz gezmeye ama videoda şimdi de yer ayırabileceğiz. Efendim burası merkez. Burada birçok mağaza var, jumbo var, eczane var, market var. Birçok şeyi merkezde buluyorsunuz. Liman kenti. Böyle içerlek bir körfez gibi düşünün Vati'yi. Burada yemek yiyecek restoranlar var, oteller var ama tabii sahil boyunca tekneler olduğu için buradan, bu merkezinden denize giremiyorsunuz. Yani girmiyor kimse. Ama keyifli sokakları var. Dolaşalım, görelim. Bu son günde biraz da Vati merkezi gösterelim size. Öyle de devam edelim. Ne dersiniz? Buyurun. Ve tabii ki her Yunanistan gezimizde Aras Beyciğimle mutlaka uğradığımız jumbo. Bu biraz daha böyle sokak içi jumbo, ufak jumbo, öyle büyük jumbolardan değil ama yine de Aras'ı mutlu etmeye yetecek gibi duruyor. Jumbo molası. Yolunuz düşerse, çocuğunuz oyuncak isterse değerlendirebilirsiniz. Dostlar Vati'de dolaşırken gene kremalı böreğe düştüm. Tam sahilde yürüyoruz. Aklımda hiç böyle bir şey yoktu. Güzel güzel video çekiyordum. Delice diye böyle çay var, simit var diye tabela koymuş. Delice bir işletme. sevda. Dedim çay ve simit varsa acaba o kremalı börekten de var mıdır? Ne yazık ki varmış. Güzel mi? Sahil yürüyüşünde değerlendirilebilir. Mükemmel bir şey ya. Mükemmel bir şey. Yalnız dondurmaları falan da güzel bu arada Mert. Ben kremalı börekle ilgileniyorum. Dostlar biz adada Manos Rent-A-Car'dan araç kiraladık. Bakın Türkçe yazıyorlar. İçeride bir Türkçe çalışan da vardı. Yani rahatlıkla kiralama yapabilirsiniz. Hem fiyatları da uygundu. Web sitesinden kiralamanızı yapın. Yüksek sezonda, kalabalık sezonda zor olabiliyor. Ayrıca ufak bir dipnot söyleyeyim. Samos'ta kiralık araçların %99'u düz vites ve kredi kartına da depozito koyuyorlar. Bunu da unutmayın. Yani kredi kartı kullanmıyorsanız nasıl çözersiniz bilmiyorum. Ya da düz vites kullanmayı bilmiyorsanız adada araba kiralama şansınız da biraz zor. Evet dostlar, Samos gezimizin sonuna geldik. Video boyunca sizlere gezdiğimiz yerleri, gittiğimiz mekanları, plajları gösterdik, anlattık. Hem bir rehber olsun gelmek isteyenlere hem de buraları merak edenler için bir video olsun istedik. Tabii ki son sözlerle kapatacağız videoyu. O yüzden Buket Hanımcığıma soruyorum. Bana soruyor. Kendisi. Buket Hanımcığım, Samos'u nasıl buldun? Samos nasıldı diye soran dostlarına nasıl özetlersin burayı? Şöyle yani hoş buldum. Hoş geldin. Güzel buldum. Diğer kapıda vizeyle gidilen adalara nazaran mesela Midilli videomuzu izlemişsinizdir genelde. Sakız, işte Kos gibi adalara kıyasla denizini çok iyi buldum. Deniz çok güçlü. Fakat böyle daha hani köy gezeyim, biraz daha akşamüstü gezmesi yapayım, daha böyle turistik de gezeyim, tarihi de gezeyim derseniz bu ada biraz daha o konuda zayıf kalıyor. Ama deniz açısından, yemek açısından gayet doyurucu, güzel. Yani kafa dinleme adası olabilir. Çok yakın zaten. Hani 40-45 dakikada işte bir saatte hemen geçip bir tatil yapayım, güzel denize gireyim, geri geleyim konusunda hani herkese yetecektir diye Tabii. düşünüyorum.
Ben de aynı şeyleri söyleyeceğim. Yani bir Molivos gibi bir yeri yok. İşte Sakız'daki gibi biraz daha kültürel altyapısı yok. Adanın sizlerle Karlovasi'yi gezdik videoda. Bir orası var. Orası da çok şehir. Yani böyle tatil yeri değil. Bir de Hani Manolates miydi yanlış söylüyorum. Dağın Manolates. Evet. Mesela orayı da denedik, tırmandık. Tırmaladık. Köyü çekeceğiz köy falan. Yani buraya gelecekseniz Yok, ya Pitagorion'u düşünebilirsiniz kalmak için ya da Kokari'yi. Bu ikisi genellikle güzel. Vati de güzel bu arada. Vati'nin de yanında Vati böyle de güzel. plajlar var. Bu bölgede takılacaksınız. Adanın diğer tarafında çok bir şey yok. Yemekleri güzel. Herkes ve her yerde Türkçe menü var. Hani o konuda diğer adalara nazaran daha da bir yani Çok. herkes Türktü. Türk. O yüzden diliniz olmasa bile menüde rahatlıkla seçim yapabilirsiniz. Tabii. Biz tam Pitagorion'la Vati arasında bir köy evinde kaldık. Linkini de aşağı bırakırım oradan da kalmak isterseniz. Ya beklentilerinizi düşük tutun. Tam bir Yunan adası deniz tatili olur. Evet. Pisiliamos'ta çok güzel vakit geçirirsiniz. Başka aklımıza gelen bir şey var mı? Yani ben otelin aslında bizim için çok daha hani stratejik bir noktada olduğunu söyleyeyim. Çünkü Mert hani şey dedi, deniz kenarında siz tatil yapacaksanız deniz kenarında bir yer, tutun. Çünkü deniz gerçekten çok güzel. Sabah kahvaltı önce girin. Hani ben onu çok severim ama bizim orayı seçme sebebimiz oradan hani her yere ulaşabiliyor olmamızdı. Plajlardan da bence en çok öne çıkan Pisilamos'la Kumluk çok güzel. Evet. Ve Kokari'nin ilerisi. Muhteşem yani. İki yere bakın. Evet dostlar, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Burada son verelim artık videomuza. Pisili'de aklım kaldı ya. Kaldı evet. Kanala abone olabilirsiniz, videoyu beğenebilirsiniz, yorumlarınızla, sorularınızla hepsini aşağıda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz diyelim. Bir sonraki gezide tekrar görüşürüz Görüşmek efendim. üzere. Kendinize iyi bakın. Yer yerleşim yeri olan Kokari. Buranın notunu okumadım ha ben. Bak anlatıyoruz öyle ama dur ne not almışım. Bakayım. Ben kamerayı elime alınca ama heyecanlandım ha. Denize alışmaya çalışıyoruz vallahi. Gireceğinden çok emin değilim ama belki girerim bilmiyorum. Çantayla da alıştırılırmış, şunu şuraya koyayım. Yunanistan'da mikrofon tutucu olarak frappe kullanıyorum. Bence granül kahvenin tek ve en güzel hali frappe. Buralarda çok tüketiliyor. Çok lokal. Dedeler, amcalar kahvede bunu içiyor. Dayanamıyorum. Gelince bunu içiyorum. Ve Buket'e soruyorum. Buketçiyim, sen de seviyor musun frappeyi? Ben de seviyorum. Teşekkürler.